Oruç tutuyorken susuzluk, özellikle de Ramazan yaz aylarına denk geldiyse dikkat edilmesi gereken önemli bir durumdur. Hepimizin bildiği üzere gebelik özellikle beslenme açısından çok özel ve dikkat edilmesi gereken hassas bir dönemdir. Özellikle uzun yaz aylarında oruç tutma ile sıvı kaybı ve buna bağlı böbreklerde rahatsızlık ihtimali artabiliyor. Merhaba sevgili dostlar, ben Barış Şahin. Anne adaylarına doğum öncesinde ve sonrasında eğitsel destek sağlayan bir psikolojik danışman. Gebelik süreci, bebek ve çocuk gelişimi ile alakalı konular üzerine eğitim içerikleri paylaşıyorum. Bugün ise Ramazan ayının yaklaşması hasebiyle birçok hamile kadının aklında olan, var olan sorulara cevap vermeye çalışacağım. En çok merak edilen konulardan bir tanesi hamile kadınlar oruç tutabilir mi? Yani gebelikte oruç tutulur mu? Gebelikte oruç tutmak bebek ve anne sağlığı için risk oluşturur mu? Gebelikte oruç tutulursa nelere dikkat edilmeli üzerine konuşacağım. Hatta Diyanet'in de duyurularını paylaşacağım. Bu tarz faydalı içeriklerin daha fazla YouTube ana sayfanızda var olmasını istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Az önce sorduğum sorular üzerine hala araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Kesin olmamakla beraber gebelikte oruç konusunda pek çok uzman hem anne hem de bebek sağlığı açısından pek iyi bir durum olmadığı konusunda hemfikirler. Özellikle erken gebelik döneminde tutulan oruç ile zayıf kiloda bebek doğumu arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösteren bazı araştırmalar mevcut. Özellikle uzun yaz aylarında oruç tutma ile sıvı kaybı ve buna bağlı böbreklerde rahatsızlık ihtimali artabiliyor. Ama bunun tam tersine sağlıklı gebeliklerde oruç tutmanın bebeği veyahut da hamile anne adayını olumsuz etkilemediğine ilişkin araştırmalar da mevcut. Gebelikte oruç tutmanın size ve bebeğinize olan etkilerini bir uzman ile görüşmeniz ve kararınızı buna göre vermeniz en doğru yol olacaktır. O yüzden bugünlerde yani Ramazan öncesinde doktorunuza görüşme sağlayabilirsiniz. Uzman doktor tarafından oruç tutmasında herhangi bir engel görülmeyen anne adayları oruç tuttukları takdirde beslenmeleri konusunda oldukça dikkatli davranmalılar. Anne karnında hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam eden yavrunuz bu süreci sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmesi için yeteri kadar enerji ve besin maddesine ihtiyaç duyar. Oruç tutmaya karar vermiş anne adayları yavrusunu dünyaya sağlıklı bir şekilde getirebilmek ve aynı zamanda kendi sağlıklarını da riske atmamak için ihtiyaç duyduğu besin maddelerini iftar ve sahur arasında tam anlamıyla karşılayabildiğinden emin olmalı. Hepimizin bildiği üzere gebelik özellikle beslenme açısından çok özel ve dikkat edilmesi gereken hassas bir dönemdir. Oruç tutmayan anne adaylarında bile bazı durumlarda yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor. Oruç tutanlarda ise bu ihtimal çok daha yüksektir. Bu nedenle oruç tutmaya karar vermeden önce doktorunuzla görüşmeli, size özel tavsiyeler almalısınız. Bu hem kendi sağlığınız hem de bebeğinizin gelişimi için yararlı olacaktır. Ramazan ayında oruç tutmaya karar verdiyseniz bu sürecin daha sağlıklı geçirebilmesi için öncelikle gün aşırı veya hafta sonları oruç tutarak kendinizi deneyebilirsiniz. Mesela Ramazan'dan önce aralıklı olarak haftada 1-2 gün şeklinde kendinizi deneyebilirsiniz. Oruç tutuyorken susuzluk, özellikle de Ramazan yaz aylarına denk geldiyse dikkat edilmesi gereken önemli bir durumdur. Vücutta sıvı kaybı yani dehidrasyon gebelik döneminde ciddi problemlere yol açabilen bir durumdur. Sıvı kaybının ve yetersizliğin en önemli belirtileri susadığınızı hissetmeniz veyahut da idrar renginizin koyulaşması olabilir. Fakat anne adayları bu belirtilerin oluşmasını önlemek adına günün oruç tutulan süreci dışında kalan sürelerde günlük sıvı gereksiniminin tamamını karşılamaya özen göstermelidirler. Oruç süresince susuz kalma riskini azaltmaya çalışmak için dışarıdaysanız gölgede serinleyin, kendinizi aşırı yormayın ve iftarla sahur arasında bolca sıvı tüketmeye çalışın. Anne adaylarının da günlük su ihtiyacı gebe olmayan kadınlar oranla biraz daha yüksektir. Hamilelik sırasında ihtiyacınız olan sıvı miktarını günde 1 veya 2 bardak daha artabileceğini unutmayın. Meyveler, sebzeler ve çorbalar gibi yüksek su içeriğine sahip yiyecekler susuzluğu önlemede sizlere yardımcı olabilir. İftar sahur arası ara öğünlerinize bu yiyecekleri dozunda olacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Hatta size hatırlatması adına 45 dakikada bir aralıklarla sıvı alarmı, su alarmı oluşturabilirsiniz. Sahurda çok fazla tuzlu yiyecek tüketmekten de kaçınmak oldukça önemli. Çünkü tuzlu gıdalar sizi daha fazla susamış hissettirebilir. Aynı durum baharatlar için de geçerli. Çay, kahve, kola gibi içecekler içerdikleri kafein nedeniyle hamilelerin zaten sınırlandırılması gereken içecekler arasında. Fakat yine de bu içecekleri tüketiyorsanız idrar söktürücü etkilerinden dolayı vücuttan kaybedilen sıvı miktarını arttırdıklarını unutmadan
özellikle Ramazan ayı boyunca bu içeceklerden kaçınmanızda fayda var. Doktorunuzun size önerdiği multivitamin ve mineralleri aldığınızdan, Ramazan ayı boyunca dengeli bir beslenme programı uyguladığınızdan ve böylece bebeğinizin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri aldığınızdan emin olun. Ayrıca glisemik indeksi düşük, yani yavaş yavaş enerji veren yiyecekleri kepekli makarna, kepekli ekmek, yulaf ve kepek bazlı tahıllar, fasulye ve tuzsuz fındık gibi yiyecekleri tüketmeye çalışın. Bu besinler aynı zamanda kan şekeri dengesinin sağlanmasına da yardımcı olacaktır. Hamilelik döneminde özellikle de 2. ve 3. trimeslerde bebeğin mideye yaptığı baskıdan dolayı mide yanması, reflü gibi sorunlar sıklıkla gözlenebilir. Uzun süreli açlık sonrası çok fazla miktarda yemek yeme sonucunda bu tarz sorunlarda artış görülmesi sırasında oruç tutmaya bir süreliğine de olsa ara vermeniz gerekebilir. Mide sorunlarının önlenebilmesi için iftarda hafif içerikli yiyeceklerin tercih edilmesi, öğüne çorba ile başlanması, yemeğin birkaç parçaya bölünerek tamamlanması gibi yöntemler tercih edebilirsiniz. Bazı gebelerde zaman zaman görülen tansiyon düşüklüğü, göz kararması, baş dönmesi gibi durumlar oruç tutulduğu zaman daha sık gözlemlenebiliyor. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca mümkün olduğunca yalnız kalmamaya çalışın. Oruç tutarken kendinizi iyi hissetmiyorsanız, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük, baş dönmesi gibi şikayetleriniz oluyorsa mümkün olan en kısa sürede doktorunuza haber vermeniz ve oruç tutmaya ara vermeniz gerekiyor. Buna ek olarak eğer siz de gebelik sürecindeyseniz ve oruç tutmayı düşünüyorsanız öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurarak oruç tutup tutamayacağınızı öğrenmelisiniz. Doktorunuz tarafından oruç tutmanızda herhangi bir sakınca görülmemesi durumunda bir diyetisyene başvurarak kendiniz ve bebeğiniz için gerekli enerji ve besin öğelerini tam olarak içeren sağlıklı ve dengeli bir Ramazan beslenmesi programı alabilir. Bu sayede oruç tutarken ikinizin de güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Bir de oruç konusunu İslami açıdan değerlendirmek. Yani daha doğrusu araştırmalarımı aktarmak istiyorum sizlere. İslami açı deyince Türkiye'de ilk akla gelen kurum Diyanet İşleri Başkanlığı. O yüzden Diyanet Başkanlığı'nın açıklamasını doğrudan sizlerle paylaşmak istiyorum. Hamile kadınların oruç tutup tutmama konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde. Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları halinde oruç tutmayabilirler. Yani gebelik veya çocuk emzirme Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri olduğunu belirtiliyor. Diyanet İşleri'nin açıklamasının devamı ise şu şekilde. Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir doktora danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutmayan kadınlar tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza edebilirler. Dini açıdan bu cevabın sizler için yeterli olacağını düşünüyorum. Bu arada açıklama kısmına hamileler ve anneler arasında bilgi alışverişi, yardımlaşma grubumuzun linkini bırakıyorum. Oraya da katılabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu kanaldaki videolarımızı beğendiyseniz ve verdiğin emeğin karşılığında destek olmak istiyorum diyorsanız katıl üyesi olabilirsiniz. Açıklamaları bıraktığım linkten katıl üyeliğini kolaylıkla yapabilirsiniz. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz. Ne demişler? Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esiridir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.